Herkese merhaba, Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmekte olduğunuz bu minik kalpli berenin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Bere için çok fazla istek geliyordu sizlerden. Bu modelle birlikte birkaç model daha anlatarak bu isteklerinize yanıt vermeyi planlıyorum. Bere için 100 gramı 100 metre olan %25 yün içeren kalın bir ip kullandım. Yaklaşık 70-75 gram kadar ip gitti. Yani bir yumak fazlasıyla yeterli oldu. Toplamını söylüyorum arada kullandığım iple birlikte. Bir yumaktan daha az iple bereyi örmüş oldum. Şiş olarak da 40 santim misinalı şişle başladım 7 numara. Lastik kısmında ve sonraki kısmında bunu kullandım. Devamında kesmelere başlarken ben vücut loop tekniğini tercih ettiğim için aynı numaralı 100 santim misinalı şişe geçtim. Siz dilerseniz o kısımda çorap şişlerini ve şiş şişleri de kullanabilirsiniz. Hemen boyutlarından da bahsedeyim. Berenin genişliği bakın yaklaşık 24 santimetre oldu. Boyu yaklaşık 22 santimetre. Şimdi bu beden rahatlıkla 10 yaşa kadar çocuklar için olabilecek bir beden ama aynı zamanda yetişkin kadınlar için de kullanılabilir. Videonun sonunda daha küçük yaş çocuklar ve daha büyük bedenler için kaç ilmek yapılabilir konusunda tavsiyelerimi paylaştım. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Berenin örgüsünü tamamladıktan sonra içindeki renkten pomponunu yaptım. Alternatif olarak hazır pompon da kullanılabilir. Pompon boyu biraz daha büyük de yapılabilir. Bu şekilde kısa bir bilgi verdikten sonra eğer sizler de yapmayı arzu ederseniz hadi birlikte yapılışına başlayalım. Evet, örgümüze başlayalım. Kullanacağım ip 100 gramı 100 metre olan bir ip. %25 yün içeriyor. Şiş olarak 7 numara 40 santim misinalı şiş öreceğim. Dikişsiz bir şekilde öreceğiz beremizi. O nedenle misinalı şiş kullanmamız gerekiyor. İlmek alarak başlayalım. Başlangıç ilmek sayımız 64 ilmek olacak. Bir miktar şöyle ipimden kuyruk kısmına ayırarak ilmek almaya başlıyorum. Her zaman kullandığım yöntemle ilmek alacağım ben. Siz dilediğiniz şekilde ilmek alabilirsiniz. İlk ilmeğimi böyle aldıktan sonra devam ediyorum. Beş tane ilmek aldım. 64 ilmeği tamamlayıp geliyorum. Evet, 64 tane ilmek aldım. Şimdi ilave bir tane daha ilmek alıyorum. Bu ilmek 65. ilmek oldu. Bu ilmeği örgünün iki ucunu birbirine bağlamak için kullanacağız. Şimdi şu başlangıç hattının bozulmadan devam etmesini sağlayarak şöyle ilmekleri şişin ucuna doğru çekiyorum. Bu hattın düzgün olması önemli. Her iki tarafta da ilmekler şişin ucuna kadar geldi. Şimdi burada ilk aldığım ilmek bakın burası. O ilmeği şöyle sol şişten sağ şişe alıyorum. Sonra burada bu fazladan aldığım 65. ilmeği bakın şöyle tutuyorum şişimle. Bu ilk ilmeğin üzerinden şöyle bakın atlatıyorum. Bu bir ilk ilmeğimi tekrar bu şişe geri alıyorum. Şimdi bakın o fazladan ilmek şu arada kaldı. İki tarafı birbirine bağlamak için kullandık onu. Şöyle ipimizi çektirdiğimizde gayet düzgün bir bağlantı olmuş oldu iki tarafın arasında. Şimdi artık örmeye hazırız. Buradan örmeye başlayabiliriz. Lastiğimiz bir düz bir ters olacak. O nedenle bir düzle başlıyorum ama öncelikle şuraya bir ayraç yerleştirelim. Burası bizim turumuzun başlangıç ve bitiş noktası olacak ve buna göre takip edeceğiz turlarımızı. Evet, bir düz örerek başlıyorum. Arkasından bir ters örüyorum. Bir düz, bir ters. Tekrar bir düz, bir ters.
Bu şekilde bir düz bir ters örerek turumuzu devam ettirelim ve ayracı yerleştirdiğimiz başlangıç noktasına kadar gelelim. Sıranın sonundayım bakın. Bir düz ve bir ters örerek ayrıca geldim. Bir sırayı tamamladık. Şimdi ikinci sırada yine düzleri düz, tersleri ters olacak şekilde lastik örmeye devam edeceğiz. İlmekleri oldukları gibi örüyorum. Bu şekilde sıralarımızı tamamlayarak birkaç sıra lastiğimizi istediğimiz uzunluğa gelene dek örelim. Evet, 7 sıra lastik ördüm. Bakın şuradaki bu düz ilmeklerden sayabilirsiniz. Toplamda 7 sıra oldu şu an. Uzunluğunu da söyleyeyim. 5 santimetre oldu. Bu kadar lastik yeterli. Şimdi artık üst kısmına başlayacağız berenin. Şöyle başlangıç noktama geleyim. Önce düz örgüyle başlayalım. Lastiği bitiriyoruz. Bütün ilmekleri düz örüyorum. Sıranın başından sonuna kadar bir sırayı düz öreceğim. Aynı şekilde ikinci bir sıra daha öreceğim. Bütün ilmekleri düz örerek. Evet, lastikten sonra 2 sıra düz örgüyü tamamladım. Bakın beremiz şu an bu şekilde. Şimdi bu sıradan itibaren kalplerimizi yapmaya başlayacağız. Başlangıç noktasındayım. Ayrıca geçirdikten sonra ilk 3 ilmeği yine ana rengimle örüyorum. Arkasından 4. ilmekte kullanacağım ikinci rengi bağlayacağım. Burada kullanacağınız ip aynı marka da olabilir ana renginizde ya da kalınlığı benzer başka bir marka da olabilir. Önemli olan kalınlıklarının uygun olması. Şimdi burada 4. ilmeği ayraçtan sonraki 4. ilmeği bakın bu yeni rengimle örüyorum. Bir tane ilmeği bununla şu an örmüş oldum. Şimdi şöyle bağlayalım bu ipi gevşememesi için. Şimdi bu şekilde bu sırada devam edeceğiz. Yani 3 ilmek ana renkli, arkasından bir ilmek ikinci renkli. 3 tane ana rengimle yine örüyorum. Sonra 4. ilmekte ikinci rengi kullanacağım. Burada dikkat edeceğimiz şey bakın ip burada takılı ve buradan buraya kadar bu ilmeği şu an uzatıyorum. Bu uzatma sırasında ipin gergin olmaması lazım. Hem bu kalp şeklinde görünecek olan bu ilmeklerimizin düzgün görünmesi hem de büzülmemesi, gerdirmemesi için berenin. Burada bol bırakmalıyız ipimizi. Çok sıkmadan. Tatlı sıkı bir şekilde bakın. Gerdirmeyecek bir şekilde ipi uzatarak ördüm. Şimdi tekrar 3 ilmek ana rengimle örüyorum. Arkasından tekrar ikinci renkle bir ilmek örüyorum. Şimdi burada şöyle de yapılabilir. Bakın daha pratik olması açısından. Ben bu elle örmeye çok alışkın değilim ama bu şekilde de deneyebilirsiniz eğer isterseniz. Bakın 1 2 3 ilmeği bu şekilde ördükten sonra 4. ilmeği buradan diğer iple örebilirsiniz. Yine ipin gergin olmamasına dikkat edelim. Bir kez daha yapalım aynısını. 1 2 3 ve 4. ilmeği bakın bu şekilde örebiliriz. İpimizin gergin olmamasına dikkat ederek. Nasıl kolayınıza gelecekse bu şekilde bu sırayı 3 ana renkli bir ikinci rengimizle örerek sıra sonuna kadar bitirelim. Sıra sonuna geliyorum. 3 tane kremle ördükten sonra bir tane
bordoyla ördüm ve sırayı tamamladım. Şimdi kalp sırasını tamamladık. Bu sıradan sonra araya yine krem renkle, yani ana rengimizle 2 sıra öreceğim düz olarak. Bu başlangıçtaki gibi, aradaki gibi 2 düz sıramız olacak şimdi burada. Bu bir önceki sırada bordoyla ördüğüm ilmekler dahil hepsini kremle örerek 2 sırayı tamamlıyorum. Evet, 2 sırayı tamamladım. Bu kalplerimizi yaptığımız sıradan sonra 2 sıra düz ördüm. Şimdi sıra başındayım. Yine bu sırada kalplerimizi yapacağız ama bu defa kalpler bir öncekilerin ortalarına gelecek. Dolayısıyla bakın, bu 3 tane ilmeğin ortasındaki ilmek ikinci ilmek, oraya kullanacağım bu ikinci rengimi. Bir tane ördükten sonra yine ipi gerdirmeden kullanarak bu sıradaki ilk kalbi yaptım. Arkasından yine 3 ilmek örmeye devam edeceğim ilk sırada olduğu gibi. 3 tane krem, bir tane bordo. 3 krem, arkasından bir tane bordo. Bakın bu şekilde kalpler bir önceki sıradakilerin aralarına gelmiş oldu. Bu sırayı da yine böyle tamamlayalım. Sıra sonuna geliyorum. 2 tane kremle ördükten sonra üçüncüyü ördüm ve bir tane bordo ördüm. Arkasından bakın kenarda zaten 2 tane krem kaldı. Onları da ördüğümde bu sıranın başında ördüğüm ilmekle birlikte zaten bu arada yine 3 ilmek olmuş oldu. Şimdi ikinci kalp sırasını tamamladık. Araya yine 2 sıra sadece krem rengimizle düz öreceğiz. Ondan sonra bir sonraki kalp sırasında yine kalplerimiz ilk sırada olduğu gibi bu bir öncekilerin aralarına gelecek. Yani başlangıçta 3 düz ördükten sonra kalbimizi yapacağız. Yine başını göstereyim ben. Bu 2 sırayı öreyim öncelikle. Evet, kalp sırasından sonra 2 düz sırayı ördüm ana renkle. Şimdi 3. kalp sırasındayım. İlkinde olduğu gibi yapacağız. Ayraçtan sonra başlangıç noktasında yine 3 tane ana renkle örerek başlıyoruz. Arkasından diğer rengimizde bir tane örüyoruz. Sonra tekrar ana renkle 3 tane örerek devam ediyorum. Evet, bu şekilde anlaşıldı sanıyorum. Kalpler her seferinde bir öncekinin ortalarına gelecek şekilde örmeye devam edeceğiz. Kesmelere kadar beremizi bu şekilde örelim. Evet, bereyi örmeye devam ettim. Bakın toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kere kalp sırası ördüm. Arkasından 2 sıra yine ana renkle ördüm ve bu sıradan itibaren kesmelere başlayacağım. Uzunluğunu da söyleyeyim. Şu anki uzunluğu berenin 18 santimetre oldu. Kalpleri yaptığım ipi kestim. Onu arkada gizleyeceğim. Şimdi bu sırada kesmelere başlayalım. Sıra başındayım. İlk kesme sıramızda şöyle yapacağız. İlk 2 ilmeği bakın şöyle önden hafif bollaştırıp ikisini birlikte alarak kesiyorum. Arkasından 2 tane düz örüyorum. Tekrarlayalım şimdi. Yine 2 ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Hemen arkasından bir tane ve 2 tane düz örüyorum. Bir kez daha tekrarlayalım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek kesmiş oluyorum. Arkasından 1, 2 ilmek düz örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonundayım. Son kez kesme yapıyorum.
kalan 2 ilmeği örerek sırayı tamamlıyorum. Şimdi ilk kesme sıramızı tamamladık. Bu sırada ilmek sayımız 64'ten 48 ilmeğe düştü. Bir sonraki sırayı kesme yapmadan öreceğiz. Bütün ilmeklerimizi düz örerek bir sırayı tamamlayacağız. Bu arada ilmek sayımız azalmaya başladıkça 40 santim misinalı şişle örmemiz zorlaşacak. Bu sırayı da ördükten sonra bir değişiklik yapmamız gerekecek. Sırayı tamamlayayım. Birlikte devam edelim. Evet, sırayı düz örerek tamamladım. Şimdi dediğim gibi şu an şişte 48 ilmeğimiz var. Bu sırada yine kesmelere devam edeceğiz ve ilmek sayımız daha da azalacak. Artık bu 40 santim misinalı şişle öremez hale geleceğiz. Şimdi burada yapabileceğimiz iki şey var. Birincisi, eğer biliyorsanız ve elinizde varsa 5 şişle örmeye devam etmek. Ya da benim tercih edeceğim yöntemde olduğu gibi 100 santim misinalı şişe geçip Magic Loop tekniğini kullanmak. Ben Magic Loop tekniğini her zaman tercih ediyorum. Bana kolay geliyor. Eğer denemediyseniz denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi 100 santim aynı numaralı, yani 7 numaralı şişimi aldım elime. Bakın şimdi bu ilmeklerimi geçireceğim. İlk bir yarısını alayım. Yani 48 ilmeğin 24 tanesini önce şişe geçireceğim. Evet, 24 tane ilmeği şişime aldım. Şimdi şöyle yapıyorum. Bakın, çekiyorum bu ucunu. Ve kalan kısmını, kalan 24 ilmeği yine buradan almaya devam edeceğim. Aynı şişeye. Onları da alıyorum şimdi. Evet, bütün ilmekleri şişe aldım. 40 santimetrelik misinalı şişle işim bitti. Şimdi diğer ucu da şöyle ilmekleri şişin ucuna doğru getiriyorum. Bakın, şu an ilmekleri şiş üzerinde ikiye ayırmış olduk. Önde 24 ilmeğimiz, arkada yine 24 ilmeğimiz. Misinamızın fazla kısmı da bakın bu tarafta dışarıya taşmış durumda. Şimdi sıra başındayız. Artık burada ayrıca takmaya gerek yok. İkiye ayırdığım için aslında takip edebiliyorum bu noktayı. Şişimi, şu arkada olan ipin en son ördüğüm ilmeğin takılı olduğu şişimi şöyle dışarıya doğru çekiyorum. Bilmeyenler için biraz detaylı anlatayım bu kısımda. Sonra devam edelim. Bakın, biraz dışarıya doğru çektim. Burada hala bir kısmı duruyor, misinanın fazlalığı. Şimdi buradan ikinci kesme sıramıza başlayacağız. Önce ön şişi öreceğiz. Bitirip arka şişten devam edeceğiz. Şimdi bu ikinci kesme sıramızda şöyle yapıyoruz. Bakın, şöyle yan yana tutup buradan örmeye devam ediyorum. İlk iki ilmeği yine keserek başlıyorum. Arkasından bu defa bir tane örüyorum. Tekrar bir kesme yapıyorum. Arkasından bir ilmek örüyorum. Yani aralarda bir tek ilmek öreceğim bu defa. Tekrar iki ilmeği kesiyorum. Arada yine bir tane ilmek örüyorum. Bunu ilk şişin sonuna kadar yapalım. Sona geldim, bakın bir kesme yaptım, arkasından bir tane ördüm. Şimdi bakın şöyle yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Ördüğüm kısım yine arkada kalıyor. Öreceğim kısım önde kalıyor. Bu şişi geriye doğru çekiyorum. Kendimden taraftakini. Arka taraftakini dışarıya doğru çekerek buradan örmeye devam ediyorum. Yine biraz çektim. Misinanın bir kısmını, bir kısmı yine bu tarafta. En son bir tane örmüştüm. Şimdi buradan kalan sıradan devam edeceğim. Yani kesmeyle başlayacağım. Bir tane kesme yapıyorum. Arkasından bir tane örüyorum.
bir tane kesiyorum. Bir tane örüyorum. Burayı da yine sonuna kadar aynı şekilde örelim. Son 3 ilmekteyim. Yine bir tane kesiyorum. Son ilmeği de örerek bitiriyorum. Şimdi dediğim gibi ayrıca ihtiyaç duymuyorum. Çünkü zaten başlangıç noktamız bu arada ipin olduğu tarafta. Şimdi bir sırayı tamamlamış olduk. Bu ikinci kesme sıramızdı. Yine arada bir sıra kesmeden öreceğiz. Bakın aynı şeyi yaptım. Örgüyü çevirdim. Arkadaki şişi dışarıya doğru çekiyorum. Öndeki şişten örmeye devam edeceğim. Bir sıra, yani ön şişi ve arka şişi buraya başlangıç noktasına gelene kadar kesme yapmaksızın örüyorum. Evet, düz sırayı tamamladıktan sonra şimdi yine kesme sırası öreceğiz. İkinci kesme ile aynı olacak. İlk 2 ilmeği keserek başlayacağım. Arkasından bir tane düz öreceğim. Devam edelim aynı şekilde. Bir kesme yapıyorum. Arkasından bir düz örüyorum. Bakın, bir kestim, bir düz ördüm. Burada bir tane ilmek kaldı. Hiç sorun değil. Bunu hemen şöyle misinamı çekerek diğer tarafa alıyorum. Ki kesme yapacağım. 2 ilmeğe ihtiyacım var. Sonra çeviriyorum. İstediğimiz yerde bu şekilde o aradaki bölmeyi değiştirebiliriz. Şimdi buradan kesme yaparak başlayacağım. Kesmeyi yaptım. Sonra tekrar bir düz örüyorum. Devam edelim böyle. En son bakın 2 kesme yaparak tamamladım yine sıramı. Şimdi yine sıra başındayım. Bakın, artık ilmek sayılarımız çok azaldı. Ama bu yöntemle çok az bile 3-5 ilmek bile kalmış olsa devam etmemiz mümkün. Sayalım hemen: 2, 4, 6, 8, 11, 13, 16, 18, 21 tane ilmek kalmış. Bir kesme sırası daha yapabiliriz. Şimdi arada bir sıra daha kesmeden öreceğim o nedenle. Evet, düz sıramızı tamamladık. Şimdi son kesme sıramızı örelim. Yine ikinci ve üçüncü kesmelerle aynı şekilde yapacağız. İlk 2 ilmeği keserek başlıyorum. Arkasından bir ilmek düz örüyorum. Bir kesiyorum, bir düz örüyorum. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım, kesme sıramızı. Evet, son kesme sırasında tamamladığımda artık şişlerde bakın toplamda 14 tane ilmeğim kaldı. Bu artık yeterli bir sayı. Şimdi ipimi bir miktar ucunda şöyle şu kadar bırakarak kesiyorum ve bir iğneye geçiriyorum. Şimdi şişte kalan ilmekleri bu ipe geçireceğim teker teker. Evet, bütün ilmekleri geçirdim. Şimdi şöyle ipimizi çekerek berenin uç kısmını iyice büzelim. Şimdi iç tarafa alacağım ipi. Şimdi burada bu ipi bir sabitleyelim.
gevşememesi için. Sonra biraz daha bu alt kısımda yürüterek sağlamlaştırın. Yeterince sağlam olduğuna emin olduktan sonra son bir kez daha şöyle geçiriyorum ve ipi kesiyorum. Evet, beremizin örgüsünü tamamlamış olduk. Bu başlangıç ipimizi de yine bir iğneye geçirelim. İç kısımda yürüterek gizleyin. Evet, berenin örgüsünü tamamladıktan sonra pomponunu da takalım. Ben içinde kullandığım renkten bir pompon hazırladım. Pompon için çapı 5 cm olan bu aparatı kullandım ama şu şekilde karton kağıtlar keserek de yapabilirsiniz. Bu pompon bir tık küçük oldu. Dilerseniz çapı 6 ya da 7 metre olan aparat veya işte karton kağıtlarla yaparsanız biraz daha büyük olacaktır pomponunuz. Şimdi bunu buraya yerleştireceğim. Bir tığ kullanacağım bunun için. Şöyle tepesindeki şu merkezin kapatma, büzme yaptığımız yerin hemen kenarından tığımı geçiriyorum. Pomponun bir ipini oradan alıyorum. Sonra simetrik bir şekilde karşı tarafından geçiriyorum tığımı. Diğer ipini de buradan alıyorum. Şöyle ters çevirip bunu buraya ben bağlayacağım. Takıp çıkarılabilir olmasını istiyorum pomponun. Çünkü yıkarken bereyi dilerseniz pomponun deforme olmaması için çıkartıp yıkayıp ondan sonra tekrar takabilirsiniz. O nedenle ben sabitlemeyeceğim buraya. Siz dilerseniz sabitleyebilirsiniz de. Düğüm atıp sonra iplerini burada yürütüp keserek tamamlayabilirsiniz. Ben dediğim gibi sabitlemeyeceğim. Bu şekilde takılıp çıkarılabilir olmasını tercih ediyorum. Ve bu şekilde beremizi tamamlamış olduk. Sevimli, güzel, çok kullanışlı bir bere oldu. Biz 64 ilmekle başlamıştık. Bu beden rahatlıkla 10 yaşına kadar çocuklar için uygun oldu. Hatta yetişkin bayanlar için bile olabilir. Daha küçük örmek için mesela 1-2 yaş için aynı kalınlıkta bir ip ve 7 numara şişle, bunu referans alarak söylüyorum. 56 ilmekle başlayabilirsiniz 1-2 yaş için. 3-4-5 yaşa kadar 60 ilmek yapabilirsiniz. 5 yaşın üstünde de şu an ördüğümüz gibi 64 ilmek yapılabilir. Dediğim gibi yetişkin gençlerde ve yetişkin bayanlarda da uygun bir beden bu. Daha büyük, bir tık daha büyük yapmak isterseniz de 72 ilmek yapılabilir. Böylece bu anlatımın da sonuna geldim. Güzel bir bere çalışması yaptık bu videoda sizinle. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve yapmak istersiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.